Merhabalar, Elektrikli Düşler YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Erhan Demircioğlu. Bugün sizlerle birlikte bir 3 boyutlu yazıcı inceleyeceğiz. 3 boyutlu yazıcılar hayatımızın bir parçası haline geldi. Neredeyse artık her evde bir 3 boyutlu yazıcı var. Ve birçok marka var aslında. Ama bir marka var ki son zamanlarda adından oldukça fazla söz ettiriyor ve sektöre girdiği andan itibaren de diğer markaları çok geride bıraktı üstünlüğüyle, performansıyla. Tabii ki de o marka Bambu. Bugün sizlerle birlikte Bambu A1 Combo modelini inceleyeceğiz. Oldukça heyecan verici bir yazıcı. Ben de oldukça heyecanlıyım. Birlikte bu yazıcıyı kuracağız. Özelliklerine bakacağız, baskı kalitesine bakacağız. Hadi başlayalım. Evet, en sevdiğim kısımlardan bir tanesi kutuyu açmak. Şimdi sizlerle birlikte kutumuzu açıyoruz. Evet, kutumuzun içerisinden ilk etapta manyetik tabla çıkıyor, PI kaplı. Çift taraflı bir tabla, oldukça güzel gözüküyor. Devam edelim. Evet, şu an AMS sisteminin parçaları mevcut. AMS sistemimizin ayağı. Sonrasında şurada Bambu renk, filament renklerini gösterdiği bir materyal var. Yine aynı şekilde bir parçamız çıktı. Burada da yine AMS sistemimizin filament makaralarına tutturduğumuz yapılar. Bundan 4 tane var. Şöyle. Bunları da kenara alıyorum. Sonrasında malzeme kutumuz, alyan anahtarları vesaire. Bunları detaylı yakından gösteririm. Evet, üst parçayı alıyoruz. Evet, burada bizi AMS sisteminin asıl ünitesi aslında karşılıyor baktığınız zaman. Şurada görmüş olduğunuz sistem filamenti kesmeye yarıyor. Nozzle'ı temizlemek için parçamız. Şurada AMS hariç filament için tutucu şu parçayla birlikte geliyor bu şekilde. Aslına bakarsanız vidalıyoruz. Bu şekilde bir parçamız şuradan. Evet, şurada güç kablomuz. Evet, AMS sistemimizi oradan alabiliriz. Şöyle. Gördüğünüz gibi. Evet, yazıcının asıl kısmına geldik. Üst gövde ile alt gövde burada. Hemen üst gövdeyi şöyle almaya çalışayım. Evet, bu şekilde geliyor. Burada da alt parçamız var. Alt parçayı da bu şekilde dikkatli olmamızda fayda var. Evet, malzemelerimizi kutudan çıkardık. Şimdi montaja geçiyoruz. Öncelikli olarak kutudan bir alet kutusu çıkıyor. Kutuyu açalım. İçerisinde şöyle gördüğünüz gibi bakacaksak yağlarımız var, gresimiz var. Sonrasında burada kullanacağımız montaj için vidalarımız var. Bunlar bize şu an lazım.
Ve ekstradan burada işimize yarayacak ayran anahtarlarımız var. Bunları kullanacağız. Bir de nozzle iğnesi tabii ki çıkıyor yedek parça olarak da. Genel olarak bu şekilde kablo tutucu vesaire de var. Şimdi bunları kenara alalım. İlk etapta şimdi yazıcımızın tablasını çıkardığımız zaman tablayı şöyle elinizde oynatmaya çalıştığınız zaman gördüğünüz gibi oynamıyor. Çünkü bu alttan kilitli. Dolayısıyla ilk etapta bu tablamızın altındaki güvenlik kilitlerini açmamız gerekiyor. Şöyle bakarsak bakın şurada 4 tane yeşil vidamız var. Bu vidalar bu tablanın oynamasını taşıma durumunda engellemeye yarıyor. Şimdi bu hex tornavidamızla, ayran anahtarımızla bunları sökeceğiz. Evet, bu vidaları söktük. Şimdi aşağı doğru aldığımız zaman şöyle bakın tablanın hareket ettiğini görebilirsiniz. Şimdi ne yapacağız? Şimdi tablamızın arkasında kablo tarafında bir kapağımız var. Üst kapağımız var şurası. Bu kapağı çıkarmamız lazım. Şöyle. Evet. Bu şekilde kapağımızı ayırıyoruz. Kapağı ayırdığımız zaman iç tarafında da şöyle göstereyim. Şuralarda da yeşil noktalar var. Buraları vidalayacağız. Nasıl vidalayacağız? Öncelikle bu üst kısmı oturtarak vidalayacağız. Şimdi bunu alıyorum. Yazıcı tablamızı. Bu arada bir detay göstermek açısından alt Y ekseni raylar var ve raylar tekerlekli rulmanlar üzerinde aslında hareket ediyor. Dolayısıyla burada bunu en son Aselsan V400 ve Neptune 4 Pro'da aslında gördüğümüz o metal tekerlekler ve ray sistemi var. Dolayısıyla buranın da temiz korunması gerekiyor. Tahrikleme zaten bildiğiniz üzere motor ve kayış sistemiyle oluyor. Şimdi şunu alıyoruz. Şöyle bir açayım. Şunu biraz götüreyim. Şu eksenimizi aldık. Bu eksenimizin üzerine bunu oturtacağız. Biraz daha yakına alayım isterseniz. Şu şekilde geçiriyoruz ve şu şekilde bıraktık. Şu an bu şekilde yaptıktan sonra yapmamız gereken şey bunu iç taraftaki yeşil noktalarda vidalayacağız. Neyle vidalayacağız? Hemen şurada kutu içerisinde çıkan vida paketlerimiz var. Bunlarla şimdi alt gövdeyi üst gövdeye birleştiriyoruz.
Şimdi yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de kablolamaya geçeceğiz. Ama ilk etapta kapağı kapatabiliriz. Kapağı nasıl kapatıyoruz? Bunu öne alıyoruz. Şunu şu şekilde getirdik mi? Gördüğünüz gibi kapağımız da kapandı. Şimdi kablolamaya geldi sıra. Şu şekilde alayım. Tabii ilk etapta şu üsttekileri çözerseniz daha iyi olur. Çatımız. Evet. Kafamız. Gördüğünüz gibi X80'inde lineer ray var. Şimdi bu şekilde kablolamasını bir yapalım. Kablolama da oldukça basit aslında baktığınız zaman. Şurayı şu şekilde soketine takıyorsunuz. Yeşil olanı yeşile, şurada plastik kaydırmaz ayaklar var. Şimdi burayı yaptıktan sonra cihazımızı artık dik konuma getirebiliriz. Şimdi cihazımızı dik konuma getirdik. Şimdi ne yapacağız? Şimdi şu kafa kısmında arkadaşlar buraya açtık. Burada bıçağımız var. Bakın. Filament geldiği zaman yapıyor. Bunu da şöyle bir vidamızla ne yapacağız? Şuraya takıyorsunuz. Şöyle geçmelidir bu. Onu alttan sıkacağız. Böyle anlatarak kurunca da tabii video biraz uzun oluyor. Nereye sıkacağız? Şurada deliği var. Buna bu şekilde vidalıyoruz. Evet. Bunu da vidaladık. Şimdi genel olarak arkadaşlar bunları yaptık. Tablamızın buradaki jelatini de öncesinde ben çıkarmıştım. Jelatinimiz de çıktı. Şimdi manyetik tablamız. Bunu şöyle yerleştiriyoruz. Şu kısım şuraya gelecek şekilde. Oldukça güçlü bir manyetiği var.
bastırdım, oturtamadım. Evet. Bu şekilde oturttuk. Ekranımızı şöyle göstereyim. Ekranımızı şöyle çeviriyoruz. Şu an burada aslında birçok kısım bitti. Şimdi ne yapacağız? Şimdi AMS modülünün kurulumuna geçiyoruz. Yazıcımızı kenara alıyoruz ve AMS kurulumuna geçiyoruz. Evet, şimdi AMS modülünü kuracağız. AMS'de de iki parçamız var aslında. Bir ayak, bir de üst stand. Şimdi ayak parçasını üst standı yerleştireceğiz. Şu şekilde. Ya da tersi. Evet, ters şekilde arkadaşlar. Kablo yukarı tarafta kalacak. Buna dikkat edelim. Evet, şimdi oldu. Şimdi AMS için stand yazan vidaları sıkacağız. 4 tane vidamız var. 2 tane yanda, 2 tane yanda. Vidalarımızı sıktık. Şu mandallarımız var. Filamentlerimizi tutmak için 4 tane var bundan. Zaten 4 tane yeri var. Şimdi bunda renklere göre yer var. Şimdi yeşili oturtmak için öncelikle şu şekilde takıyorsunuz ve hafif bastırdığınız zaman bu tamam. Burası yeşildi. Sarı için bu şekilde yaptınız. Sonra tersini çeviriyoruz. Yeşil kısım şöyle göstereyim. Yeşil kısım. Bu da yeşil olacak. Bu şekilde. Biraz ters bir şekilde. Bu da bu şekilde geçti. Sarı kısım. Sarı kısmı da bu şekilde takıyoruz. Böyle. Bu böyle. Bunlar böyle. Bunlar böyle. Şimdi AMS ile yazıcımızın filament borularını takmak kısmına geldik. Şimdi borularımız bu şekilde. Borularımızda şu mantık var. Şu kısımlar uzak kısımda olacak. Yani AMS'imizin en sağ tarafında olacak. Yakın kısımlarda hemen dibindeki 1-2 numaralı kısımlar olacak. Bununla ilgili olarak şimdi ilk etapta şu kısımları takalım. Şimdi AMS sistemimizin borulamasını yapıyoruz. 1 ile 2 olan kısım kısa borular olacak. Şuraya 1, 2 pneumatiktir. Diğer 3 ile 4 ise uzun olan boru olacak. 3, 4. Evet, bu şekilde yapıyoruz. Extruder üzerindeki şu kabloyu da şu spacer'ın boş kısmına şu şekilde yerleştirebilirsiniz. Bu şekilde kablonun sarkması da engellenmiş oluyor. Ve bu haliyle aslına baktığınız zaman AMS sistemimiz kuruldu. Şimdi arka tarafında AMS'nin kablosunun bağlanmasını göstereceğim. AMS sistemimizin kablosunu yazıcımızın arkasında yer alan ilk kısma, AMS modül girişine gösterilen şekilde, şu tırnağı alta gelecek şekilde
takıyoruz ve bu şekilde de AMS modülümüzü bağladık. Şu an bütün bağlantı ve kablolamaları gerçekleştirdik. Yazıcımızın güç kablosunu takaraktan ilk start işlemini gerçekleştireceğiz. Evet, sonunda yazıcımızın montajını bitirdik. Ekranımızı açıyoruz ve güç tuşuna basıyoruz. Elektriği veriyoruz. Bakalım yazıcımız ne yapacak? Şu an elektriğimizi verdik. Evet, ekran yazımız geldi. Sesimizi de duyduk. Start diyoruz. Bize dil soruyor. İngilizce diyoruz. Türkçe dil desteği maalesef henüz yok. Hangi bölgedesiniz diyor. Europe. Wi-Fi'ye bağlan diyor. Şimdi telefonumuza QR okutacağız. Okutuyorum. Bumble Lab'ın kullandığınız telefona göre uygulama merkezinden program yüklemeniz gerekiyor. Programın ismi Bamboo Handy. Yükle diyoruz. Telefonuma şu an Bamboo Handy'yi yüklüyorum. Printer'ımızın QR kodunu tanımladık. Accept dedik. Evet, şu an Handy ile login successfully dedi. Evet. Şu an printer'ımızın ekranı geldi. Şimdi kalibrasyon ekranına geldik. Bundan önce ne yaptık? Kısa bir özet geçersek telefonumuza Bamboo Handy uygulamasını indirdik. Sonra üye olduk. Üye olduktan sonra yazıcımız üzerindeki QR'ı tarataraktan eşleştirme işlemini başarıyla tamamladık. Şimdi uygulamamızda cihazımızın bağlantısı sağlandı. Şimdi kalibrasyon geldi. Kalibrasyon yapmasını isteyeceğiz ve start diyoruz ve artık yazıcımız kalibrasyona başladı. Öncelikle home axis yapacak. Evet, uzun bir kalibrasyon sürecinden sonra ekranda Calibration Complete yazısını gördük. Kalibrasyonumuz tamamlandı. Bir kere dokunuyoruz.
Evet, şimdi ekranımız geldi. Evet arkadaşlar, şimdi filament yükleme ve baskı alma sürecine geçtik. Filamentimizi AMS sistemine yüklerken dikkat etmemiz gereken bir kural, filamentin akış yönü, yani alttan girecek şekilde yönünü seçmemiz lazım. Burada şimdi beta filamentin high speed beyaz filamentini kullanaraktan yükleme işlemi gerçekleştireceğiz. Filamentimizin ilk etapta yönüne bakıyoruz. Alttan geçecek şekilde şu an ayarlıyoruz. Ve filamentimizi spool holder'ın içerisine yerleştiriyoruz. Mandallarına basarak da şu şekilde oturtabilirsiniz. Zaten kendisi bunu, evet, şu an gördüğünüz gibi oturdu. Şimdi ne yapacağız? Şimdi filamentimizi yükleyeceğiz. Bunun için ne yapıyoruz? Filamentimizi tutuyoruz. Filamentimizi bir yan keski yardımıyla ucu sivri olacak şekilde kesiyoruz. Kestikten sonra AMS modülümüzün üstündeki sarı kısma bastıraraktan filamentimizi ikinci kısmına takıyoruz tabi bu arada. Evet, taktık, zaten kendisi çekiyor. Belli bir noktaya kadar çekti. Evet, buraya kadar bu şekilde filamenti yükledik. Daha sonra ne yapıyoruz? Yazdırma işlemi yapacağız. Ama önce filament yükleyeceğiz. Ekrandan filamente tıklayıp ikinci kısımda şu an patch'i gösteriyor. Onu edit yapıp generik PLA, hatta high speed varmış. PLA high speed seçtim. Default ayarlarda OK dedim. Evet, PLA geldi. Load dediğim zaman şu an ilk etapta nozzle'ı ısıtacak. Isındıktan sonra da belli bir noktaya kadar çektiği filamenti kafaya kadar ittirecek ve filament yükleme işlemini tamamlamış olacak. Filamenti yükledikten sonra da hemen bir test baskısı alacağız. Evet arkadaşlar, Bambulab'ın A1 Combo modelini sizlerle birlikte kutu açılımını yaptık. Cihazı kurduk ve ilk baskılarımızı aldık. İlk baskılarda biraz farklılık olması açısından şöyle tavşan kulaklı bir model bastım. Yüzey kalitesi oldukça mükemmel. Ve tabii ki de klasik bir baskı olan Benji'yi bastım. Tabii bu standart alıştığımız Benji modeli değil. Benji 2024 diye bir farklı Makerboard'da bir STL vardı. Onu bastım. Şu an zaten gördüğünüz gibi mükemmel bir yüzey kalitesi var ve geçişleri, delikleri ve köşeleri mükemmel bir şekilde yapmış durumda. Bu cihazı ben akımla.com'dan aldım. Akımla.com Bambulab
Türkiye'de yetkili satıcılardan bir tanesi. Sağ olsunlar benimle de ilgilendiler cihazı alma sürecinde. Siz de almak isterseniz aşağı ürünün linkini bırakıyorum. Baskıları da beta filamentle bastım. Beta filament oldukça kaliteli bir filament. Yine onu da aşağı linkini koyarım. İncelemek isterseniz birçok farklı renk çeşidi de var. Ben burada yüksek hızı olan Hyperspeed beyaz olanı kullandım. Onun dışında bu videoda kurulumu yaptık ve ilk baskımızı aldık. Şimdilik bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda çok daha detaylı bir şekilde yazıcımızı inceleyeceğiz. Farklı baskılar alacağız ve bazı performans testleri yapacağız. Orada da Bambulab A1 Combo'nun piyasadaki diğer yazıcılardan farkları, ne tür mühendislik çalışmalar yapılmış bunlara bakacağız. O zaman bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Kanala abone olup videoyu beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Elektrikli düşlerdeyim, hayalim şimdi gerçek.